Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ani gelen misafirleriniz için kolayca hazırlayabileceğiniz, mayalı olmadığı halde puf puf kabaran yumuşacık, kaşarlı mayasız poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına 2 adet yumurtanın akını alalım. Sarısını üzerine sürmek için bir kenara ayıralım. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker ekleyip karıştıralım. Klasik su bardağı ile ilk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 2 paket kabartma tozu ekleyip spatula ile karıştıralım. Ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandıktan sonra yine ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 3,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Daha sonra hamuru tezgahın üzerine aldım. Ve 14 eşit parçaya böldüm. Bezeleri hazırlayıp bir kenara alalım. Hiç bekletmeden bir tane bezeyi tezgahın üzerine alalım. Videoda gördüğünüz gibi merdane ile ince uzun olacak şekilde açalım. Bir dilim kaşar peyniri yerleştirdim üzerine. Kenarlarını güzelce kapatarak rulo şeklinde saralım. Dilerseniz kaşar peyniri yerine patatesli iç harcı, kıymalı veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mayalı olmadığı için bekletmeden kolayca yapabileceğiniz bir poğaça. Mayalı olmamasına rağmen yumuşacık, aynen mayalı gibi puf puf kabaran bir poğaça oluyor. Dediğim gibi dilediğiniz iç harcıyla deneyebilirsiniz.
Tüm poğaçalarımızın şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Daha önce ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürelim. Ben üzerine çörek otu ve susamı karıştırarak serptim. Sizler isterseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Yine hiç bekletmeden 180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar 15-20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık 15 dakikada pişti. Fırından alalım ve sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi aynen mayalı poğaça gibi puf puf kabardı. Şu an çok sıcak olduğu için biraz zor bölüyorum ama gördüğünüz gibi yumuşacık ve çok lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.